Herkese merhaba. Bugün nefis bir peynir yapacağız. Lavaş kiri. Üçgen peynir marketlerde satılıyor. Üzerinde gülen inek resmi var. O peynire güzel bir seçenek olacak. Hemen başlayalım. 3 litre sütüm var. Kaynamış ve soğumuş süt bu. Çiğ süt değil. Çiğ sütse kaynatın. Kaynattıktan sonra bu işlemleri yapın. Şöyle bir miktar sirkem var. Yarısını döküyorum. Gerek oldukça ekleyeceğim. Bir bardak aldım yanıma. Çünkü sirkelerin asit oranları farklı. Evde yaptığımız sirkelerinde, market sirkelerinde. Ocağımı yakıyorum. Karıştıra karıştıra peynirimin oluşmasını bekleyeceğim. Sütüm kaynamaya başladı. Peynirler de oluşuyor böyle. Biraz daha sirke ekliyorum. Çünkü tam berrak bir su olması gerekiyor. Hala şeffaflaşmadı. Şimdi oldu. Hiç bekletmiyorum. Böyle. Peynirimi yarım saatle 1 saat arası bekleteceğim. Altta su biriktikçe tencereye dökeceğim onu. Çünkü su birikirse peyniri tekrar sulandırabilir. Gerçi o kadar birikmeyebilir ama bu kullanacağınız kaba göre değişir. Peynir suyunu bıraksın. Sonra devam edelim. 1,5 saate yakın peynirimi beklettim. Şöyle bir kaldırın bakın. Artık su gelmiyorsa olmuştur. Bu arada artan sirke miktarı bu kadar. Şöyle 1,5-2 parmak kalınlığında. Kullandığım sirke ev sirkesiydi. Robota atacağım için şöyle dilimliyorum. Sürülebilir bir kıvama geldi. Yağını ekliyorum. Dolu dolu bir kaşık tereyağı. 1 kaşık zeytinyağı. Erimiş haliyle 1 kaşık. Ağır bir kokusu varsa kullandığınız zeytinyağı hiç eklemeyin. Ve tuz son olarak. Damak tadınıza göre. Biraz daha. Hala pürüzlü bir yapısı var. Kaymak gibi bir doku oluşana kadar devam edeceğim. Böyle pürüzsüz bir kıvamda. Ne kadar pürüzsüz olursa o kadar lezzetli oluyor. Bu arada tereyağı oda sıcaklığında olacak. Güçlü bir robotunuz yoksa tereyağı son ekleyebilirsiniz. Çünkü ikisi birlikte dönmesi daha zor olacaktır. Şöyle buzdolabı poşetimi yağlıyorum. Tabak aldım. İçine yerleştiriyorum. Dolaba gönderiyorum. Bir gece duracak. Sonra devam edeceğiz. ...702... Bu da 276. Ne kadar eder? 425 sanırım. O civarlarda bir şey. 400 gram civarı.
Afiyet olsun.